Merhaba arkadaşlar. Şu anda Murgul'dayız ve Murgul'da 11-12 yıldır arıcılık yapan bu arıcı her yere, Artvin'in her yerine, Ardahan'ın her yerine arı korumuş. Arı konusunda çok tecrübeli, bal yapma konusunda tecrübeli. Borçka'nın en genç arıların aralığındayız. Muhammed Çorbacı'nın aralığındayız. Kendisi bu arılıkla ilgili 11 yıllık tecrübelerini söyleyecek. Muhammed'in bu tecrübelerini iyi dinleyelim ve arıcılık yapmak isteyenlere iyi bir tavsiyemdir. Evet arkadaşlar şöyle Murgul Dağı'nın eteğinde kışlatma yapıyor Muhammed ve şu anda arılarını hem kestaneye hem de yaylaya hazırlıyor. Muhammed kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Bir kendini tanıtır mısın? Ben Muhammed Çorbacı. Artvin Borçka'da arıcılık yapmaktayım. Arılarım Murgul'da, şu anda kumar bölgesine getirdik arılarımızı. Burada mı kışlattın yoksa? Burada kışlattık. Bahara burada Neden burada kışlattın Muhammed? Burada kışlatmamın sebebi rutubetin az olması. Nemin az olduğu bir bölge mi? Nemin az olduğu bölge, rutubetin az olduğu bölge. Borçka'da arıcılık yapmak biraz daha zor. Çay olan bölgede daha da zor. Çünkü rutubet ve nem fazla olduğu için peteklerimiz, ramkalarımız yeşilleniyor. Fazla ramkalar rengini bozuyor, rutubetleniyor. Ama Murgul bölgesinde daha az. Yok demeyelim ama daha az. Arının en büyük düşmanı nem diyorsun. En Değil. Büyük düşmanı değil. Değil. En büyük düşmanı arıcı. Arının en büyük düşmanı arıcı. En büyük düşmanı arıcı. Evet. Yıllardır arıcılık yapıyorsun. Yapmaya çalışıyorum. Katı atmışsın sanırım. Yani kat attım bu arıya. Şimdi öyle denk geldi. Benim peteklerimin içinde en güçlü arıya denk geldi. Zannetmesin ki bunu gören arıcı arkadaşlar ya milletin arısı böyle de benim arım niye güçsüz diye üzüntüye kapılmasın. Öyle denk geldi. En güçlü peteğime denk geldi bu. Şu anda ne yapıyorum? Arının katını vermiştim geçen hafta. 2 gün önce. Buna bir düzenleme yapmam lazım. Görmüş olduğunuz gibi listelerini ayarlayacağım. Şeylerini ayarlayacağım. Katlarını ayarlayacağım. Arıcılık yapıyoruz. Ama 11 yıldır arıcılık yapıyorsun Muhammed. Kimden devraldın? Kime devredeceksin? dayım bana öğretti. Devredecek kimsem yok. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Taner İlbaş diye bir arıcı arkadaş var. Devamlı videolar çekiyor. Videolar paylaşıyor ama hep arının körük nasıl yakılır? Arıya mum nasıl verilir? Onu anlatmaya çalışıyor. Yani bu fırsat bana geldi. Belki arıcı arkadaşlar izliyordu. İzlerler belki. Ama benim tecrübelerimin den gördüğüm nacizane fikrim, arıcılıkta 2 tane faktör var. Ana arı ve varova. Varova. Evet. Varova. Yani bu şerbeti böyle vermişsin, katı şöyle vermişsin, lis kullanmışsın, kullanmamışsın, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın, rutubet varmış, nem varmış, kar yağmış, kar yağmamış, hiç önemli değil. Ana arı, ana arı, ana arı, ana arı. Her şey ana. Evet, seninle de birebir konuştuklarımızda her şeyi ana arıya ve ana arının kalitesine bağlıyorsun. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Küçük bir tüyo vereyim. 3 günlük, 5 günlük larvalardan kesinlikle ana arı yapmaz. Kesinlikle. Kendi ananı üretiyor musun? Kendi anamı üretmeye çalışıyorum. Anladım. Yani kaliteli bir anayla başlaması lazım bir arıcının. Kaliteli bir anayla başlamaması. Yani yeni arıcılar başlayamaz. Biraz zor başlar ama en azından şöyle bir 40 kolonisi olanın kendi anasını üretmesi lazım. Ürettiği zaman, ana arı üreticileri bunu söyler her zaman, duymuş olursun. Ürettiği zaman anlayacak ki ana arı üretmeye başladığı zaman hatalarını orada görecek zaten. Kendisi ana arı üretmeye başladığında kendi hatalarını, nerede hata yaptığını görecek. Göreceğine inanıyorum.
Anladım. Yani iyi bir kaliteli bir anayla üretebilen arıcı bir seviye daha üste çıkmış oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani buradan ana arı üretenlere de laf atmak gibi olmasın ama hiç kimse arılığının en kaliteli analarını kimseye satmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ama ana arı üretim çiftlikleri var dediğin gibi ama Artvin bölgesinin öyle bir sıkıntısı var mı? Yani iyi bir ana arı üretim Az önce söylediğimi açıklayayım. Çünkü Açıkla. ana arı üreticileri bana kızar sonra. Şöyle ana arı bölmesi Ağustos ayına denk geliyor. Yaylanın sonlarına doğru. Herkes o dönemde ana arı arıyor. Herkes o dönemde ana arı arayınca bu sefer rağbet çok olunca kalite düşüyor. Ve son yüze kalan analar, son yüzde döllenen analar kalitesiz oluyor. Bu arıları da hazır anaları aldığımız zaman sıkıntılar yaşıyor. Ya bunu Mayıs-Haziran aylarında bölüp anaları almak lazım ya da bölmemek lazım. en kaliteli ana arı hangi ayda olur? Nektarın başlangıcında. Nektarın başlangıcında. Nektarın Yani bu başlangıcı. zamanda Mayıs-Haziran. Mayıs-Haziran ayında ana şeyleri diyorsun. Şimdi Varova dedin. Varova'yla nasıl mücadele ediyorsun? Varova'yla nasıl mücadele ediyorum? Varova'yla herkesin gibi doğal mücadele ediyorum diye yalan söylemiş olurum. Doğal mücadeleyi yani %10'luk %20'lik kısmına koyalım. Geri kalan mücadele rulamit, varoset ve zeytinyağlı çubuklar veriyor. Bunları Muğla'dan getirtiyorum. Zeytinyağlı çubuklar veriyor arılara. Her dönem mücadele yoksa belli bir dönemlerde Varova'yla. Yani şöyle söyleyeyim, bal akımı başlayınca tabii ki mücadele devam etmiyor bende. Çünkü erkek gözü kesme işleri filan onları da bal akımına kadar halletmiş oluyorum. Anladım. Balımıza yani ben bal satma taraftarıyım. Arı satma taraftarı değilim. O yüzden balıma Sen biraz daha bala çalışan bir Bala arıcı, çalışan. bala çalışan Evet, bir evet, arıcısın. evet. Koloni üretim Zaten web sitesi üzerinden bal satıyorsun. Doğru. Kestanebalı.com var. Tamam, doğru. Karagöl balı nokta. Karagölbalı.com Muhammed Çorbacı. Doğru. Peki yıllık arıcılık takvimini açıklar mısın? Şimdi mesela bu ay ne yapacaksın? Sonraki ay ne yapacaksın? Hangi ay hasat yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Koloninin hazır mı? Şimdi bu ay ne yapacağız? Bu bölgede Haziran'ın 15'inde kestane açıyor. Borçka bölgesinde. Kumardan başla istersen Muhammed. Kumardan mı başlayayım? Kumardan başla. Kumarı Murgul'da alıyorsun. Kumarı Murgul'da alıyorum. Şu gördüğünüz yamaç komple kumar ağaçları. Yeni açmaya başladı. Videoda görünmez büyük ihtimalle ama kumar ağaçları açacak. Çok güçlü kolonilerden kumarda bal alabiliriz ama biz kumarın balı için buraya gelmiyoruz. Arımız güçlensin diye daha az şerbetle daha güçlü arılar elde etmek, daha az masrafla daha güçlü arılar elde etmek için buradayız. Kumarda arıyı güçlendiriyoruz. Kestaneye hazırlıyoruz. Benim gelirim kestane. Haziran'ın 15'ine kadar ne yapıyorum arılara? Görmüş olduğunuz gibi şimdi vereceğim gibi taze listeler vermeye çalışıyorum olabildiğince. Haziran'ın 15'ine kadar kat atıp katlı vaziyette arılarımı hazırlamaya çalışıyorum kestaneye. Ama arılarımızın hepsi mi kestaneye yetişecek? Tabii ki yetişmeyecek. Bu oran ne kadar azsa zaten kaliteli anaların şeyi ortaya çıkıyor. Kestaneye yetişmeyen arıları da Ardahan'a, Çiçek balına. Çiçeğe getiriyoruz. Orada güçlendirip bölmelerimizi vesaire yapıyoruz. Ağustos ayında hasat yapıyorsun. Ağustos ayında hasat yapıyoruz. Ağustos'un sonu gibi de satışlarımız başlıyor. Bu senenin balını almak isteyenler Eylül ayında Tamamen yani Ağustos ayında biraz koşturmacada arı sağımlarda şeylerde ve dinlendirme tanklarında dinlendiriyorum balları. Biraz yoğun oluyorum ama Eylül ayında tamamen işim bitmiş oluyor. Eylül ayında satışa başlıyor. kestane balı var, çiçek balı var,
Az da olsa kumar balığım var. Olursa kumar balığı. Olursa kumar balığım var. Ama kumar balığının peşine çok gitmiyorum açıkçası. Olursa Allah verdiyse tabii ki alıyoruz. Ama bu sene hava çok güzel gidiyor. Kumar olacak gibi. Bekliyorum kumardan bir şeyler. Arıcının umudu bitmez. Beklentimiz var. Beklentimiz Tamam. böyle. İstersen işine devam et, o sırada da bize anlat. Şimdi arıyla mı bu arıyı mı anlatayım yoksa Bu arıyla. bu arıyı ne anlatıyorum? Buna birkaç zaman önce kat vermiştim. Lisim yoktu, taze lislerim. Şimdi taze lisleri yerleştireceğim. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi konu güzel işte, katı nasıl atıyorsun? Şimdi alttan üste çerçeve çıkarmıyorum. Ballı, yumurtalı hiçbir şey çıkarmıyor. Hiçbir şey çıkarmıyorum. Yani çok nadir olacak. Böyle altta baldan hiç şeyi kalmayacak. O zaman bir çerçeve alırım. Altına bir tane lis koyarım. Çok nadir ama sonra kat atarım. Alttan üstte çerçeve çıkarmam. Geçen seneden hazırladığım şişmiş çerçevelerim vardır. Peki üste yumurta attırmıyorsun. Yumurta attırıyorum. Kim demiş yumurta? Yani şişmiş ramkaya attırıyorsun. Şimdi geçen seneden hazırlamış olduğum şişmişlerim vardı. Bakın göz balık koymuş, ıslatmış, kumardan bir şeyler geliyor. Kumar açtı. Şu görmüş olduğumuz kumar balığı. Kumar olacağını zannetmiyorum. Daha çok Çiçek. balığı olur. Kumar daha yeni açtı. Burada karayemiş var. Karayemiş yükseklerde var. Şimdi katı verdim arıya birkaç gün önce. Lisim yoktu. Ben şöyle kat veriyorum arama. Kenarlarda şişmiş. En siyah ramkam en köşede. En siyah ramkam en köşede. Sonra böyle beyazlardan daha beyaz rampalar, daha temiz rampaları ortaya doğru. Tabii ki yani buradan söylerken itiraz edenler yok ben böyle vermiyorum. Tabii sen itiraz diyenler. edenleri. Olur. Sen nasıl? Benim bildiğim, senin benim bildiğin yaptığım, ya. benim yaptığım bu. En kenarlar şişmiş ramkalar. Şişmiş ramkaları. Yastıklarını koyuyorsun daha doğrusu. Doğrudur. Ortaya da taze lisleri koyuyorum. Çünkü sezon daha erken. Şunları neden almıyorum? Ben bunları arıdan toplamam. Kendisi beni biraz uğraştırır ama ben bunu seviyorum. Bazı arıcılar onu alıp atıyor. Ben atmıyorum. Ben hangi arı ördüyse benim aralarım da biraz sever bunu. Mum yapmayı. Biraz uğraştırır beni ama rahat oluyor. Benim için iyi oluyor. Ortaya da listleri koyarım. Çünkü sezon daha erken şişirsin. Katında yumurta atsın. Kovan içi sıcaklığı bu kadar geniş atman etkilemez mi? Hava çok güzel. Şu anda. Hava çok sıcak. Hava çok güzel. Üstte hiç yumurta yok. Şu anda. Hiç yumurta yok arada. Sadece üstte görmüş olduğunuz gibi böyle çok az bir ıslatma var. Üstteki şey yumurta olsa üşütür diyeceğim yumurtayı. Ama şu anda yumurta olmadığı için ben bu şekilde yapıyorum. Ama Şurada zamanda ortaya koyman, aşağıdan arının çıkıp inmesi ve alışması amaçlı mı acaba ya? Sanki öyle geliyor. bunları daha çok şişir. Ben böyle yapınca daha çok şişiriyor. Daha güzel şişiriyor. Tecrübe ettin yani. Ben öyle tecrübe ettim. Eskiden şey yapardım mesela. Şuraya kadar sağdan sola doğru 3-4 ramka şişmiş verirdim. Ondan sonrasını lis verirdim. Sonra birkaç sefer böyle yaptım. Bu daha hoşuma gitti. Arı daha iyi şişirdi, kabarttı, yumurta attı. Gördüğüm kadarıyla. Ben böyle yaptım. Şimdi bu kendi ördüğü mumları da bunun üstüne koyuyorum. Onlarda da biraz bal var. Bir bal kokusu geliyor zaten. Arının getirdiği. Bu şekilde bu arımızın işini bitirdik.
Yani denk geliyor ama bu da güçlü arı denk geldi. Maşallah diyelim. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu tema anası alındı. Tema anasını 2021'de almışım. Sonra 2022'de tema anasını bu koloniden almışım. Kestanede döllendi, yumurtladı. Bu arının hikayesini anlatmak istiyorum size. 2022 yani bu senenin pik yapacağı arı. 10 tane 2 katlı kolonim vardı. Kestane zamanında, 2022 kestane zamanında 10 katlı kolonilerin analarını aldım. Analarını aldım. Birer çerçeve, ikişer çerçeveyle kenarıya koydum. O arıları anasız bıraktım denemek için. O arıları anasız bıraktım. Dedim ki bakalım ne kadar bal üretiyor. Hani izlediğimiz videolarda arının anası olmazsa daha çok bal üretir diye şey yapmıştı. O arılar da ana çıkartacaktı tabii o dönemde. Kestane döneminde. Kestanenin akışında, polenin en iyi olduğu zamanda kendileri 2 katlı kolonilerin 18 ramkalı yumurtalı arılar şey çıkartacaktı, ana çıkartacaktı. Bal aldım o arılardan, bal aldım. Ama 10 tane arının 9 tanesi kötü ana çıkardı. Anlatabiliyor muyum? 18 ramkalı arılar rezalet analar çıkardı. O arılar şu kolonilerin içinde dağıldı gitti, söndü gittiler. 9 tanesi. 10 yani arının güçlü olması kaliteli analar çıkartır diye, kaliteli analar olur diye o şeyi çıkartır. Günlük yumurtadan memeleri yaptı arılar. Ve kendi bakın başka bir bölgeye getirmiştim o dönemde arıyı. Az önceki arı simsiyahtı. Bu arada kırmalar var bak. Görüyorsunuz değil mi? Kırık arılar var. Şimdi bu arıyı elimden çıkarmaya çalışıyorum. Nasıl çıkaracağım bu arıyı? Bu arıyı şöyle yapacağım. Anasını alıp bu arıyı böleceğim. Bölme için kullanacağım bu arıyı. Olabildiğince ırkının devamını yapmamaya çalışıyorum. Böyle sarı arılar denk geliyor mu? Geliyor. Döllendirmede sıkıntılar yaşıyoruz. Kestane bölgesinde demek ki dışarıdan gelen arılar varmış. Rize tarafından, Erzurum tarafından gelen arılar varmış. Buradan onlara sesleniyorum. Biraz daha dikkatli olsunlar. Onların aldığı 2 liraya, 3 liraya daha düşük aldığı arılar bize böyle sıkıntılar veriyor. Irkı bozuyor. Irkı bozuyor. Kaliteyi bozuyor. Şimdi bize de günah. Uğraşıyoruz. Şu anda zaten arılarda belli böyle göbek kısmında Evet, şuralarda evet. arı ırkı kendini bozmuş. Şu mumu aşağıdan yukarı kendi yaptı. Kendi yaptı. Ve Ben kat istiyor şu anda. az önceki gibi bu muma kesinlikle dokunma. Şimdi burada ama bu arınınkine dokunurum. Niye dokunurum? Çünkü bu arı kırık. İçinde siyah da var, sarı da var. Kırık bir arı. Bu arının erkeklerini istemiyorum. Bunları komple imha ederim. Gel beraber edelim. Tamam. Tavuk olsaydı tavuğa verirdik bunu. Hem de güzel bir varroa mücadelesi oluyor bu. Var mı üzerinde bir şey? Yok. Varroa mı? Tavuklarıma verebilirim istersen. Verebilirsin. Poşete koyup götüreyim. Şöyle söyleyeyim. O erkek değil herhalde. Erkek var. Hepsi. Ha, şurası erkek değil. Nasıl? Erkek de var içinde. Hiç riske gerek yok. Bu arada şöyle bir hata yapmışız.
Görmüş olduğunuz gibi taze lis verememişiz bu arıya. Gözümüzden kaçmış. Arı çok olunca böyle gözden kaçıyor bazı şeyler. Ama şu erkek gözlerini görüyorsanız varova yok. Varova yok, evet. Varova yok. İlk varova erkek gözü olunca erkek gözüne Tabii ki daha erken çıktığı için, daha güçlü olduğu için erkek gözlerini tercih ediyor diye düşünüyorum. Yanlış da biliyor olabilir. Bak burada da erkek gözlerine günlük yumurtalar atmış. şu anda bu araya kat atsan kestaneyi bal yapmaz mı? Kestaneye bal yapar ama şöyle olur. Kestane de getirdiğim bölgede bu sarı erkekler de çıkar bu konumunda. Ne olur bu sefer? Oradaki arının ırkını bozmuş olurum. Oradaki arıcının günahına girmiş olurum. Nasıl ki benim günahıma girmişler burada. Ben de oradaki arıcının Bölgeye arı girişi çok önemli değil mi? bu bölge izole bir bölge arı konusunda. Bizim arımız pahalı. Bizim balımız da pahalı. Ama Bulunan bir arı ırkı değil, bulunan bir tabii ki bizim arıcımız, bazı arıcılarımız bu kadar şartlar elverişli olmasına rağmen dışarıdan arı getirip satıyorlar, şey yapıyorlar, dışarıdan arı getiriyorlar. Herkesi şey yapmıyorum ama bazı arıcı arkadaşlarımız veya bölgenin en önemli sıkıntısı dışarıdan arı gelmesi. tabii ki ırkın bozulması. Irkın bozulması. Irkın bozulması. Irk bozulunca ne oluyor bu sefer? Arı ölümleri oluyor. Daha az üretim oluyor. Bal üretimi daha azalıyor. Daha az bal alıyoruz. Daha çok oğul oluyor. Şimdi bunu temizledim. Bu arıyı Bu arıyı böleceksin ve böleceğim. ırkı bozulmamış bir ana vereceksin. Bu arıyı birebir bölmeyeceğim. Bu arıda yapabildiğim kadar ikişer çerçeve arılar yapacağım. Şimdi bu arıyı satsam bugünkü maddi değeri 7-7,5 bin, 7 bin lira, 7.500 lira. Ama bu arıdan 1, 2, 3, 4 tane arı yaparım. Bir dahaki sene olursa eğer güzel analar yetiştirebilirsem 4 tane sağlam kolonim olur ve damızlıktan eğer memeleri yaparsam, yumurtaları yaparsam simsiyah arılarım olur. Anladım. İkişer böleceksin. İkişer böleceğim. O yüzden buna kat atmıyorsun. Şu anda kat atmıyorum. Şuradan bir şey alalım. Yaşar. Baya sarı ya. Kışları çok bazı bölgelerde çok arı ölümü oluyor Muhammed. Bunu sarı arıya bağlayabilir miyiz? Bu bölgenin ırkı olmayan arılar. Bu arılar yani şimdi kolonimde benim yaklaşık 60-65 tane arı var. 2 tane sarı böyle döllenmede sıkıntı yaşayan sarı arılarım var. 2 arım da bariz belli şekilde. Meme çıkarmışsın. Yok. Bu meme değil. Meme oynatması sahte memeler. Evet. Sahte meme. Teşvikiye ediyor. Bu güzel bir arı ama bize sıkıntı verecek arı. Tamamen bütün koloniyi bozabilecek bir arı. Tabii ki. Şimdi bu arı bir tane arıdan
bu arıya kıyamazsam çıkaracağım bütün analarda sıkıntı olabilir. Yaşar. Bu arıya diğerki günlerde Ama yine de çok sakin bir arı. bu arının şöyle yumurtası temanın yumurtası ama döllenmede sıkıntı olmuyor. Bu da çıkan arılardan anlıyoruz. Şimdi sonuç olarak Muhammed, arıcılık yapanlara. Şimdi o arıyı çektik öyle sarı. Herkes Ha. zannedecek ki bu adam Tamam, sarı bunu da arıları çekelim var. o zaman. Sırayla gidiyorum. Sıradan bir petek açıyorum şimdi. Bu da şurada. Peteğin hepsinde yazar. 2002 yılında Mulgul'da bu arıyı çıkarmışım. Macael ırkıymış. Damızlık Macael'miş. Sarı işareti varmış bu arının. Böyle notlar tutsun arkadaşlar. O lazım oluyor. Yani ben böyle yapıyorum da bilmiyorum artık iyi kötü. Bakın Oo. şurada örgü örmüş. Yani geç kalmışsın. Geç kalmış. Yani. Şöyle koymayalım yere. Bu arada geç kalmış. Oluyor bazen. Sen genelde bala çalışan bir arıcısın. Evet. Şimdi bir de bunun ırkına bakalım. Hmm, Bir, hiç tane, bir tane bozuk yok. sipsiyah. Tamam. Evet. Saf ırk. Saf ırk dediğimiz F1. F1. Tabii ki F1. Damızlık alıyorum. Ondan çıkanlar F1 oluyor. Ama şöyle bazen öyle sarı arılarda oluyor. Denk geliyor. Döllenmede sıkıntı yaşıyoruz. Bu da bu videoda Neden saf ırk, neden sarı ırk değil Muhammed? sarı ırk değil. Bizim bölgemizdeki arılar daha pahalı. Balımız daha pahalı. Az önce demiştim ya. Şimdi Muhsin Daroğlu hocamız buraya gelmişti Borçka'ya. Oradaki konuşmasına başlarken şunu demişti. Sizin arınız pahalı, balınız pahalı, her şeyiniz daha değerli, daha pahalı, daha kaliteli ama dedi arıcılar olarak siz dedi aptalsınız dedi. Bütün salon buz kesti bir anda. Herkes böyle ağzı açık bakıyor. Dedi ki ya dedi bu kadar elverişli şartlarda arıcılık yapıyorsunuz ama dedi üretim petek başına 2 kilo 3 kilo. Yani tabii ki burası kışları uzun bölge, 3 ay yaz gidiyor. Sadece kestaneden bal alabiliyoruz. Tabii ki onlar da var, şartlar da var. Zor şartlarımız. Ama nedense biz kaliteli analar, kaliteli petekler, kaliteli koloniler yetiştiremiyoruz. Yapamıyoruz. Temel Orada sıkıntı orada. Temel sıkıntımız o. Temel sıkıntımız, en büyük sıkıntımız ana arı, ana arı, ana arı, ana arı. Başka sıkıntımız yok. Bizim ana arıdan sıkıntımız var. Kaliteli, Aslında böyle bir ana arı üretim çiftlikleri olsa ve kaliteli ana arı üreten bu konuda bir destekli projeler olsa yani güzel olmaz mı bölge için? İyi bir hizmet olmaz mı? tabii ki, kesinlikle. Yani, şimdi Yani arıcılık yapan gençlere böyle bir destekte bulunursa ya ana arı üretim çiftlikleri bu bölgede şöyle sıkıntılarımız var. Biz halen daha dededen görme, babadan görme arıcılık yapıyoruz. Bölmede olsun ana arı üretimi. Dedem böyle yapardı. Babam şöyle yapardı. Artık şey efsaneleri var. Yani Şehir Karakovan'dan efsaneleri. bal akardı. bal akardı. Dedem çıkardı karakovana, oradan sepetten bal indirirdi. O devirler geçti. O işler bitti. Onlara Fatiha. Ne yapacağız? Şimdiki mevcut şartlarda nasıl daha çok üretim yapabiliriz? Onları yapacağız. Yani
Dededen görme arı bölmeler, dededen görme ana arı üretimleri, koloni üretimleri yapmamamız lazım. Oğuldan arı üretimleri zora kaldığımız zaman yapmamız lazım. Artık yani şöyle oğuldan ürete öyle arıcılar arkadaşlar var ki oğuldan devam ettire kestaneye tam peteklerini hazırlıyor, başlıyor oğul vermeye. Yani kestane zamanında bal üreticisi için en büyük sıkıntı. Oğul verdiği zaman Bir bal sene alamıyor. oğul için beklemiş oluyor. Yani gidiyorsun Ardahan'a ya da arın zay olmuş oluyor. Benim gözümde. Bal üreticisisin. Arısı zay olmuş. Ben şimdi bu koloniyi hazırlayacağım. Her şeyini yapacağım. Mum vereceğim. Hizmetini yapacağım. Şerbet vereceğim. Tam kestanede bana çalışacağı zamanda ne olacak? Kalkacak gidecek ağacın dalına. Maşallah yemlerini de verdin. Yeni mum verdim. Bu araya biraz geç kalmışız. Mum verdim. Şerbet biraz fazla değil mi? Normal şartlarda. Nektarın ve polin olduğu bir zaman. Şimdi bu bölgede fazla mı bilmiyorum. Lis koydum ya, verdim işte. Şimdi izleyenler de demesin ne pinti adamdır, ne cimri adamdır. Araya şerbeti Her şey kameraya. araya şerbeti koklatıyor diye. Öyle işte. Bu arayı da kapatalım. Muhammed, son olarak ne diyeceksin? Arıcılık yapanlara, arıcılığın bu zamana kadar yapanlara. Arıcılık yapanlara son olarak diyeceğim şudur. 3 tane şey söyleyeceğim. Birincisi ana arı, ikincisi ana arı, üçüncüsü de ana arı. Ana arın güçlü olursa, iyi olursa, kolonin güçlü olursa, varovanda az olur, balında çok olur, hizmetinde az olur, şerbeti de az verirsin, masrafı da az yaparsın. Her şey ana arıdan geçiyor. Ona göre son koloniyi açalım. Bu arada böyle. Maşallah, maşallah. Ama şöyle hastalıklı kolonilerim de var. Hep güçlü gittik. Benim arka tezgahlarım güçlü. Mesela şu arada böyle. Bu arada yavru çürüklüğü var. Yavru çürüklüğü var. Aa, Bu arada sıkıntı var. Kendi haline bırakmışım bu arıyı. direniyor. Buna şerbet de vermiyorum. Hiçbir şey de vermiyorum. Bu büyük ihtimalle ölecek, sönecek. Kıyamadım bunu imha etmeye. Ama kapağını da açmam pek. Arılığımda birkaç tane öyle arım var. Söyleyeceklerim bu kadar. Yaşar, senin soracağın bir şey varsa. Kolay gelsin Muhammed. Çok sağ ol. Değerli tecrübelerini paylaştın. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Selamlar, saygılar.